Kanalımdan saygılar, selamlar, hayırlı Ramazanlar. Zeytinyağlı yemekler denildiğinde ilk aklıma gelen zeytinyağlı yaprak sarması olur. Davet ve iftar sofralarımızda zeytinyağlı tariflerin başında olan, yemesi ayrı bir keyif veren, kapış kapış hemencecik biten zeytinyağlı yaprak sarma nasıl yapılır? Tam ölçülü tarifiyle sizlerleyim. Hazırlaması gayet kolay bir tarif olan, vereceğim özel iç harcı ile yemelere doyum olmayan zeytinyağlı yaprak sarma, diğer bir adı ile soğuk dolmayı mutlaka tarifimle denemelisiniz. Zeytinyağlı yaprak sarma içi nasıl yapılır, hazırlanır? Zeytinyağlı yaprak sarma nasıl pişirilir? Tüm detaylarım videomda mevcut. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İç harcımız için 2 su bardağı yıkanmış ve suyu süzülmüş pirinç, 1 su bardağı bulgur, 2 adet büyük boy soğan ince ince yemeklik şeklinde doğranmış ve 3 diş sarımsak rendelenmiş şekilde hazır, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı kuru nane, 1 demet yıkanmış ince ince kıyılmış maydanoz, 1 demet taze nane yaprakları kesilmiş hazır, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı sumak ya da onun yerine tamamen sizin tercihinize kalmış nar ekşisi de olabilir, miktarını arzunuza göre ayarlayabilirsiniz. 1 yemek kaşığı yemeklik tuz, 1 çay bardağından biraz az zeytinyağı ve 5 yemek kaşığı sıvı yağ. İç harcı hazırlayacağım uygun büyüklükteki tavama 5 yemek kaşığı sıvı yağımı alıp ocağımı orta ateşte açıp yağımız ısındıktan sonra soğan ve sarımsakları alıp karıştırarak soğanların rengi dönene kadar soğan ve sarımsakları birlikte kavuruyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçamı da alıp kavurma işlemine devam ediyorum. Bu arada salçalarımızın çok güzel bir şekilde kavrulması çok önemli. Şayet iyi kavrulmamış salçalar mide yanmasına sebep olabilir. Salçalarımız güzelce kavrulduktan sonra sırayla üzerine maydanoz, taze nane, kuru nane ve tuzla birlikte baharatlarımız eklenir. Ocağımız kısık ateşe alınır bu esnada. Tüm malzemelerimiz güzelce karıştırılır. Hemen ardından 1 bardak bulgurumuz ve 2 bardak pirincimiz eklenir. Yarım fincan su ilave edilir. Tüm malzemeler harmanlanarak karıştırılır ve tenceremizin kapağı kapatılır. Tüm malzemelerimiz yeterince birbirine karıştıktan sonra ocaktan alınıp dinlenmeye bırakılır. Biz de bu arada kullanacağımız asma yapraklarımızı hazırlayalım. Ben şu şekilde cam kavanozda kendi hazırladığım taze asma yaprağı, ben bunu yazın mevsimi geldiğinde, asma yaprakları mevsimi geldiğinde cam kavanozlarda susuz ve tuzsuz, tam böbrek ve tansiyon hastaları için ideal, yazdan hazırlayıp gerektiği zaman kışlık kullanırım. Şayet salamura yaprak kullanacaksanız eğer, vereceğim ölçüler 1 kilo salamura yaprak için uygundur. Şayet daha az yapacaksanız miktarları yarı yarıya azaltabilirsiniz. Öncelikle üzüm yaprağı, asma yapraklarını suya alarak tuzunun çıkması için bekletelim. Ne kadar çok tuzlu ise o kadar bekletmeniz yararınıza olur. Hatta suyunu değiştirip tekrar bekletebilirsiniz. Ben kavanozumun kapağını açıp içindeki yazın hazırlamış olduğum yapraklarımı öncelikle bir kabıma boşaltıyorum. Tenceremin içine bir miktar su alıp kaynamaya başladıktan sonra yapraklarımı kaynar suya daldırıp hemen süzgeç yardımıyla çıkartıyorum. Kesinlikle yapraklarımı kaynar suyun içerisinde fazla bekletmiyorum. Yaprakların her yerine kaynar suyumuz temas eder etmez hemen bir süzgeç yardımıyla yapraklarımı sırayla alıyorum ve tüm yaprakların bitene kadar aynı işlemi devam ediyorum. Sizler salamura yapraklarda bu işlemi yapmanıza gerek yok.
Tüm yapraklarımı aynı yöntemle videoda gösterdiğim gibi hazırlayıp fazla sularının süzülmesi için süzgece aldım. Bu arada 5 dakika dinlenmiş olan tenceremdeki iç harcımı ayrı geniş bir kabıma alıp üzerine bir çay bardağından bir parmak az zeytinyağımı boşaltıp güzelce tüm iç harcımıza yedire yedire karıştırıp 2 dakika üzerini kapatıp o şekilde bekletiyorum. Tüm zeytinyağı iç harcımızda bir müddet bu şekilde dinlendiriyorum. Asma yapraklarımı düzgün bir şekilde açıp damar kısımları üstte kalacak şekilde bir tatlı kaşığı iç harcımızdan videoda gösterdiğim şekilde koyup elimle düzeltip kenarlarını kapatıp sarıyorum. Bazı yaprakların büyük geldiği zaman tabii ki bu bir tatlı kaşığından daha fazla iç harcı da gerektirebiliyor. Daha küçük olduğu zaman da daha az miktarda iç harcı kullanıyorum. Sizler yapraklarınızın büyüklüğüne göre iç harcı miktarınızı ayarlayabilirsiniz. Ben bu arada sizlerle birlikte yapraklarımı sararken bir taraftan da sizlerle tanışmak adına beni nerelerden izliyorsanız memleketlerinizi yazabilirsiniz. Bir selam, bir yorum bırakmanız beni çok mutlu eder. Tabii ki bir de üzerine hala aboneliğiniz yok ise ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdiden çok çok teşekkür ederim sizlere. Tüm yapraklarımı sardım bitirdim. Sizlerle birlikte yaprak sarması hazırlamak çok keyifliydi. Sarmış olduğum tüm yaprak sarmalarımı yeterli büyüklükteki tencereme sırayla özenle yerleştirdim ve üzerine limon dilimleriyle süsledim. Biraz ekşilik versin ve vitamin versin diye. Şimdi sıra geldi pişirmesine. 5 yemek kaşığı zeytinyağımı tenceremin üzerinde dolaştırarak ekliyorum. Üzerine limon dilimleri, dolma taşım yoktu. Ağırlık yapması için tabakla sarmalar açılmasın diye sıkıştırmak amaçlı tabağımı koydum ağırlık olsun diye. Sarmaların hizasına kadar su ilavesi yaptım ve kısık ateşte yaprak sarmalarım pişinceye kadar pişirdim. İlk buharı çıktıktan sonra servise hazır. Umarım videoda sizlere faydalı olabilmişimdir. Bir kusurumuz olduysa affola. Hoşça kalın, sağlıkla sevgiyle kalın.